Yılbaşı tatili için Washington'a gidiyoruz. Kötü enerjileri üstümüzden salalım kocam. Ne yapalım, sürünecek miyiz ama cam koymuşlar, geçemiyoruz da. Indiana'da yapılan kazı çalışmasında çıkmış o zamanın böcekleri. Can you say please hello Türkiye? Hello Türkiye. Oh, Türkiye. Yeni yılın ilk sabahında size bir sürprizimiz var. 11 metrelik bir kalamar. Burada bir fosil var ve sen bunu kalamar tava olarak... Fosil değil zannetmiyorum. Ceyda, buradan bir halka konuş istiyorsan. Herkese merhaba. O kadar büyük yeşil alan var ki insanlar gelip burada piknik yapıyorlar. Ama hiç mangal yakan yok Ceyda. Öyle bir köfte kokusu gelmiyor bundan. Amerikalılara bir ilgi yaşa. Atam İngilizleri burada da rahat bırakmıyor. Hemen yanlarında heykeli var. İnsan beyni gitgide büyümüş, gelişmiş. Hala 6 milyon yıl önceden kalan beyinli olan tanıdıklarım var benim. Oldu mu? Herkese merhaba. Biz yine Bora'yla yollara düştük. Selamlar. Yılbaşı tatili için Washington'a gidiyoruz. Şimdi yolculuğumuz başlayacak. Sonra biz 3 gün kalacağız. Hem size Washington'ı göstereceğiz hem de yeni yılımızı Washington'da kutlayacağız Bora'yla. O yüzden güzel bir tatil olacak bizim için. Geçen hafta Amerika'nın 30 yılda görmediği bir kış gördük. Hava soğuk mu? Yok, sıcak. Burada bile çok üşüdük. Gerçi biraz ısındı ama yine de bayağı bir soğuğa gidiyoruz şu anda. Taçum anneannesiyle İstanbul'da. Ben çekimlerim vardı. Tatil için geldim İstanbul'dan. Tatilden sonra tekrar döneceğim. Son kalan çekimlerimi yapıp Taçum'u da alacağım. Geri geleceğiz buraya. Washington'da görüşürüz. Biz gezimize devam ediyoruz. Şimdi otobüs bekliyoruz. Otobüse bineceğiz, şehir turu yapacağız. Birçok müzede durup müzeleri ziyaret edeceğiz. Bizim için aslında yeni yıl tatilinden çok birazcık kültürel bir tatil olacak. İlk durağımız Smithsonian Natural History Museum'a geldik. Burada Night at the Museum çekilmişti. Neydi? Müzede bir geceydi galiba Türkçesi. Evet, Merak ettiğim müzelerden biriydi. İlk o yüzden buraya geldik. Arkamızda da dev bir kuartz var. Kuartz var. Bütün Kötü enerjileri üstümüzden salalım kocam. Ne yapalım, sürünecek miyiz ama cam koymuşlar, geçemiyoruz da. Buraya gidelim bence, balık daha çok var. Ay! Başlayalım, gel bakalım. Burak bak, bunlar üstteki 80 bin yıl önceki böyle kafatası görüntüsüymüş. Aşağıdaki de 1.3 ile 1.4 milyon yıl önceki kafatasını 3D ile scan etmişler. Gerçeğe uygun şekilde tasarım yapmış. Yani gerçek değil ama gerçeğe en yakın şekilde tasarlayıp burada sergiliyorlar. Burada fosiller var. Neymiş bunlar? Diyor burada, 1906'da Indiana'da yapılan kazı çalışmasında çıkan habitatlar yani. O zamanın böcekleri. Yani kurt gibi ama değil gibi de. Kaç yıllık diyorlar? 318 milyon yıl önce. Nasıl olur ya? Vay vay vay. Al, dokunabilirsin bak, dokunmana izin veriyorlar. Deniz kestanesi. Fosile dokunuyorsun şu anda. Evet. Bu balinaymış Burak. Balina mı? Evet bak. Balinanın oluşumu. Hayır, bunlar evrimleşmiş. Anladım, oluşumu dedim ya ben de. Ha, pardon, duymadım, özür. Herhalde böyle bir balina yok. ...11 metrelik bir kalamar, 400 ile 650 metre arasında yakalanmış. Bundan ne tabu olur ha? Yani müzede geziyorsun. Şurada, ama kalamar şurada yani. bir fosil var. Bak, şunun boyunu çekeceğim, şöyle gidiyorum. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Bakın burada ufak uçları, kolları. Yani burada bitiyor. Burada bir fosil var ve sen bunu kalamar tava olarak... Fosil değil zannetmiyorum. Bu bence uzunluğundan dolayı 2005 yılında yakalanmış. Fosil değil. Ama 11 metre diye almışlar, koymuşlar. Balıkçının ağına takılmış, buraya getirip koymuşlar. 6 milyon yıl öncesinin fok balığının iskeleti. Bu da bir penguen iskeleti. Bu da Ceyda. Su aygırı var, gergedan var. Esas bak, burada enteresan bir şey var. Bu neymiş ya? Çok ilginç. Kuşa benziyor. Ve uçamayan kuşmuş zaten. Evet. Dev uçamayan kuş ismi. 55 ile 53 milyon yıllık olduğu düşünülüyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sadece bacakları var. Uçamayan kuş işte, bak, kanat yerleri ufacık. Evet. Yani ne kadar küçük, onu söyleyecektim zaten. Şununla yüz yüze geldiğini düşünsene Ceyda. Ayaklarına falan bak. Benden büyük zaten, baksana. Evet. Bana bak. Bak böyle çek. Ama biraz da yüksekte duruyor. Ama yine de benden uzun ya. Bu neymiş? Dişlerine bak şunun.
Bu neyin fosiliymiş ya? Ne olduğu belli değil. Bunun ne olduğunu bilen var mı? Bu neymiş? Balina mı? O zamanın dev kertenkelesi. Denizde yaşayan ama. Sea lizard diyor. Dev gibi gerçekten. Burada bir balık fosili var. İşte şu anki balinaların Bu atası herhalde. 178 milyon yıl önce yaşıyormuş. İngiltere'den getirmişler bunu. İngiltere'de bulmuşlar. Arkadaşlar dinozorlar çok ufak doğup 20 yılda full boyutuna ulaşabiliyorlarmış. Yani aslında bayağı hızlı büyüyorlar, bayağı hızlı gelişiyorlar. Düşünsenize yani bir yumurtadan çıkıp şu boylara gelebilmek 20 yılda inanılır gibi değil. Evet, burası fosil laboratuvarı. Bakın burada yeni gelmiş fosiller var. Üzerinde çalışacaklar. Böyle ahşap sandıklarla gelmiş. Amerika'da bulunmuş bir beyaz gergedan kafatasının üzerine çalışıyorlarmış şu anda. Bunlar bulunan en eski insan kafatası fosilleri. 7-6 milyon yıl önce sırasıyla gidiyor, yani yıllarına göre bulunan kafataslarını koymuşlar. Çok enteresan, yani birazcık da ürpertici. Şunlar yaşayan birileriydi, düşünsene. Şu mesela 1.7 milyon yıl öncenin olduğuna inanılıyor. İnanılıyor değil yani, öyle kemik testlerinden çıkarıyorlar. İnanılan bir şey değil aslında da. Neyi düşündüm biliyor musun? Gerçekten hani bir cümle olacak ama hepimizin sonu böyle. Niye birbirimizi kırıp kötü davranıyoruz ki? Niye kötülükler yapıyoruz işte? Bakın sonumuz böyle arkadaşlar. Yani kötü olmayalım birbirimize. 60 bin yıllık Fransa. Yani o yorumları yapamıyorum Ceyda. Şimdi o kadar eski ki bunlar. Yani milyon yıl öncesinin birbirimizi kırmaya nasıl geldin oradan? Ben o bağlantıyı çözemedim. Derin düşünceler içindeyim. Beyinler gitgide büyümüş. Yani 6 milyon yıl önceki beyinle 200 bin yıl önceki beyin arasındaki fark. İnsan beyni gitgide büyümüş, gelişmiş. Hala 6 milyon yıl önceden kalan beyinle olan tanıdıklarım var benim. Hani ben konuşmayayım dedim. Yani gitgide büyümemiş, küçülüyoruz günümüzde. 2200 yıllık bir mumya var. Ölmeden önce birazcık et yemiş. Mumya maskeleri bunlar. Bulunan mumyaların üstünden çıkan maskeler. Mezarlarından çıkan maskeler. Mumya tabutu Ceyda. Yani üzerindeki şekiller neleri anlatıyor acaba? Yazıyordur burada. Hepsi yazıyor bak. Aa evet, burayı Hepsinin ne olduğu görmedim. yazıyor. İşte inanışlarına göre tekrardan dünyaya geleceklerine inandıkları için şöyle olsun, böyle olsun. Yani bir tane hayvanı da mumyalamışlar. Yanında yemek olsun diye götürmüş. Hayvanların da mumyalıyorlar öldükleri zaman. Şahinini mumyalamışlar. Kedisini mumyalamışlar. Bu gördüğünüz müze Washington'ın göbeğinde, tam ortasında. Ve gördüğünüz gibi inanılmaz kalabalık. Buna rağmen bu müze bedava. Girişi bedava. Hiçbir ücret vermeden müzeye girip gezebiliyorsunuz. Şu an otobüse bindik, şehir turu yapıyoruz. İlk kez biniyorum biliyor musun? Yani çok yurt dışına çıktım ama ilk defa böyle Ben de hiç binmiştim. otobüse biniyorum, binmemiştim hiç. Ama bence Yürüyerek mantıklı iş. gezmiştim. Mantıklı iş bence. Her yeri geziyorsun en azından. Bir de anlatıyorlar. Kulaklığımı takmadım gerçi şimdi konuşacağız Ben de diye. takmadım. Ama anlatıyorlar normalde. Şimdi bindik. Bir kulaklığımı takıp dinlemek istiyorum. Politikada bir terim vardır ya, lobicilik, lobi yapmak diye. İşte o tam da şu anda içinde bulunduğumuz otelde başlamış. Beyaz Saray'ın çok yakınındayız. Beyaz Saray'ın dibinde bir otel. 1900'lü yılların başında buraya senatörler, kongre üyeleri geliyorlarmış. Dolayısıyla onlarla tanışmak için buraya bir sürü insan geliyormuş. Bu otelin lobisinde karşılaştıkları için lobi yapmak, lobi yapmaya gelmek, lobide oturmaya gelmek teriminden lobicilik terimi bu otelin içinde başlamış. Şimdi otelin içini size göstereceğim. Müziklerle giriyoruz Beyaz Saray'a. Biden Karayipler'deymiş yılbaşı tatili için yalnız. Tüh ya, ben de bir çayını içecektim. Aynen. Dedeyle görüşemeyeceğiz. Evet, sarayın bahçesi. Arkada gözüken dikili taş Lincoln anıtı. Oraya da gideceğiz. Gideceğiz evet. Aslında çok güzel bir şey. Çok büyük de değil yalnız, biliyor musun? Normal bir bina yani. Ama bence bir şey söyleyeyim mi? Onun içinden bir sürü açılan yerler. Nereye açılıyor? vardır. Hayır, altı falan vardır. Yerin Devamı altında vardır. bence yer Vardır. Şurada da vardır. bir ufak bina var ama genel olarak baktığın zaman öyle çok görkemli değil yani. Ama mesela de çok güzel değil mi? Mesela insanların bu kadar yaklaşıp görebilmesi de çok güzel bir durum. Bir de protestolar falan burada izin veriyorlar
veriyorlar yani önünde protesto yapılmasına izin veriyorlar. Her şeye izin veriyorlar. Şimdi de mesela orada Çin'le alakalı bir protesto var. Orada başka bir sürü ülkenin bayrakları var. Sadece güvenlik daha fazla, daha sıkı ama insanlar dibine kadar gelip görebiliyor. İşte isteyen özgürce protestosunu yapabiliyor. Eski yılın son sabahı. Evet. Gel bakalım. Biz şimdi otelden çıktık. Otelin karşısında böyle fırınla pastane karışımı bir yer var. Orada kahvaltı yapacağız. Sonra yine sokakları gezeceğiz. Hava çok Müzeleri, kötü. evet, müzeleri gezeceğiz. Akşam da yeni yıla gireceğiz. Böyle bir yere geldik. Çok şıkmış içerisi, çok beğendim. Bazen böyle bir şey oluyor. Ben kararsız kalıyorum. Burak benden daha iyi yemek söylüyor. Sonra Burak'ın yemeğini beğeniyorum. Lütfen ama ben bunu çok sevmedim diyorum. Sonra Burak değiştiriyor benimle. Ama muhtemelen şimdi bu yemeği yiyeceğim. Nereye geldik Buğra'cığım? Union Station, tren istasyonuna geldik. Neden geldik tren istasyonuna? Bir işim vardı. Buğra'nın çok sevdiği bir marka var. Sabah baktık otele 18 dakikaydı. O yüzden onun için geldik. Çok güzel bir bina yani. Tren istasyonu olarak çok güzel bir bina. Çok da hoşuma gitti aslında. İyi ki gelmişiz. Washington'a ikinci gelişimiz bu bizim. Gelmeden önce çok böyle başkent olduğu için kasvetli, bürokrasinin falan olduğu böyle. Tam bir büyük şehir havası olur diye düşünüyordum ama hiç öyle değil. Bayağı doğa içinde, parkları olan, içeriden böyle bir gölün aktığı şelaleler, melaleler. Gayet güzel bir yer. Çok keyifli. Ben burayı çok seviyorum. Sence Washington mı, New York mu? New York'u daha çok tercih ederim nedense. Bence Washington. Çünkü burada her şey, yani şöyle şu anlamda her şey var. Hem istersen şehir hayatı var hem istersen bayağı. Gerçi New York'ta Ama da New var ama. York'ta da var. New ama- York'un da karşı Ama kıyısı var. New York'ta böyle bir şey var. Keşmekeş var. Trafiği yoğun böyle. Çok aşırı hareketli. New York'ta hep bir şey kaçırıyormuş gibisin. Washington'da ben onu hissetmiyorum. New York'a gittiğim zaman bir yerde otururken acaba başka yerde daha mı iyi olurdu muhabbeti var ama burada yok o. New York'ta daha çok böyle hani iş geliyor sana. Her gittiğimizde tatillerde de sana öyle geliyor. Herkes bir koşturma. Ama hani ben o böyle kalabalığı da seviyorum. Ben sakinlik sevdiğim için bana burası daha iyi geliyor yani. Abraham Lincoln anıtına geldik. Çok etkileyici bir bina. Tam karşısında da dikili taş var. Burayı muhtemelen Cumhurbaşkanlığı seçildiği zaman konuşmalardan hatırlıyorsunuzdur. Evet Zaten birçok filmde de var burası. vurularak ölmüştü. Evet, tiyatroda. Önce vuruyorlar. Vuran adam balkondan aşağıya atlıyor. Ayağı sakatlanıyor ama ona rağmen yakalanmıyor. Sonra atına binip uzaklaşıyor. Mezar da bu binada. Öyle miymiş? Evet. Ceyda buradan bir halka konuş istiyorsan. Herkese merhaba. Bir yılbaşı mesajı ver bize. Yeni yılda ne istiyorsun? Aslında yeni değil, her gün dilediğimiz bir şey bu. Umarım bu yıl hepimize tüm güzellikleriyle gelir. Televizyonlarda gördüğümüz haberler son bulur. Hayvan hakları inşallah çıkar, yerini bulur. İnsan hakları inşallah çıkar. Umarım çok güzel bir dünya haline geliriz. Benim temennim bu. Umarım ailemle sağlıklı, saatli, mutlu, huzur yıllarım olsun. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İnşallah Hoşça kalın. gerçekleşir. Hoşçakalın. Öyle mi selam veriyorsun? Ne yapıyorsun ya? Buza elimi dokun. Çocuk. Büyümedi daha. Burası Kore Savaşı'nda şehit düşen Amerikan askerlerinin anısına yapılmış. O dönem 36 bin Amerikan askeri şehit olmuş. Birçok kişi ölmüş. Savaşa hem kadınlar da gitmiş, erkekler de gitmiş. Öyle 1,5 yazıyordu. milyon Amerikan askeri gitmiş toplam. NATO ile beraber savaşa katılan evet. İsveç, Tayland, Türkiye, Türk askerlerini de yazmışlar. Evet, Dikilitaş'a doğru gidiyoruz. Ne kadar güzel bir park. O kadar büyük yeşil alan var ki insanlar gelip burada top falan oynuyor, piknik yapıyorlar. Ama hiç mangal yakan yok Ceyda. Bir ilk yap. Şöyle bir ilki yaşat. Şöyle bir köfte kokusu gelmiyor burnuma yani. Amerikalılara bir ilki yaşat. Geri bir kostüm var. Hello. This lovely lady. Ah, thank Hello, how are you? Hello, nice to meet you. Hello there, guys. Hello. And we can do a photo if you want to. Sure, we're doing a YouTube video. YouTube video, Yes. hello. And can you say please hello Turkey? Hello, Turkey. Oh, Turkey. Can you tell us about the costume? Yes, my name is George
George Washington, my lady. I was the first president. Have you heard of George Washington, my lady? Yes, indeed, my lady. Oh, hello there. Buyurun, buyurun, merhaba. Wow. Oh, teşekkür ederim. I didn't know George Washington spoke Turkish. Yes, George Washington speaks many languages. Yes, indeed. Hello there to Turkey, Istanbul, hoppa. Wow. Bodrum was there more. Ankara. Have you been to Turkey? No. Sir Washington? Oh, I'm from Serbia. Oh yeah, really? Serbian George Washington? Serbian George Washington. Yes, indeed. Yes. Bu arada ben yanlış bir bilgi verdim biraz evvel. Burası bu dikili taş Lincoln değil, Lincoln Memorial arkadaydı. Burası George Washington anıtı aslında. Ve yapıldığı tarihte dünyanın en uzun binasıymış. Sonra birkaç sene sonra Paris'teki Eiffel Kulesi'ni yaparak bunun elinden en uzun yapı ödülünü almış Eiffel Kulesi. Bu boy sorunum çok sıkıntılı benim. Amerikan Tarihi Müzesi'ne geldik. Gezeceğiz. Bak. Ben eğileyim. Evet, birazcık sen böyle eğilsen. Ya senin böyle çok acaba YouTube için özel topuklu ayakkabılar mı? Gizli topuklu ayakkabılar mı? Ağzını düşeyim değil mi? Her dakika böyle videodan çıkarım. Hadi girelim müzeye. Hadi Çıkınca girelim. tekrar görüşürüz. Philadelphia savaş gemisi 1776 yılında yapılmış. İngilizlerle Amerikalıların savaştığı dönemde. 160 sene suyun altında kaldıktan sonra 1935 yılında suyun altında bulunmuş. Orijinal üzerinde toplarıyla beraber. Aynı olduğu gibi kalmış. Yani inanılmaz, bir tek direği yok. Abraham Lincoln suikastla ölen ilk Amerikan başkanı. Bu da öldürüldüğü akşam Ford Theater'da tiyatro izlerken giydiği şapkası. Hepimizin bildiği Bill Clinton'ın meşhur saksafonu. Evet. Bu elbise Jacqueline Kennedy'nin 1961'de bir resepsiyonda giydiği elbise. Evet, size başkanın kürsüsünden sesleniyorum. Videolarımı takip etmeyi unutmayın. Bize bol bol kalpler göndermeyi unutmayın. Instagram sayfalarımızı zaten biliyorsunuz. Kocaman kocaman beğeniler gönderin. First Lady'lerin elbiseleri. Caroline Scott Harrison. Çok güzelmiş bak o. Evet, bu çok güzel, zarif. Nancy Davis Reagan'ın elbisesiymiş. Bu Grant 1800'lerden kalma. 1700'lerden başlıyor. Tabakları hangi kişinin kullandıkları yazıyor tabak. Evet. Lincoln. Lincoln. Baba Bush'un seçim gecesi, seçimden sonraki gece seçildiği akşam. Bu da First Lady'nin Barbara Bush. Barbara Bush'un o akşam giydiği kıyafet 1989'da. Star Wars hayranları buraya. 1983'te filmde kullanılan gerçek kostüm ve robot. Amerikan pop kültürünün anlatıldığı bir bölüme geldik. 1952 ile 1958 arası kullanılan Superman'in kostümü. Evet. Bayağı hırka gibi yani şeyi. Evet. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama 1974'te giyilmiş. Kendi imzası da üzerinde duruyor. Evet, Ceyda'nın hayali. 1995 ile 2001 arasındaki seride giyilen orijinal Zeyne kıyafeti. Evet, yani birçok röportajında da söyledim. Böyle Zeyna gibi bir karakter oynamak isterim. Böyle atın üstüne savaşan bir kadın, güçlü Buradan bir kadın. yapımcılara duyurulur. Gerçekten oynamak istediğim karakterlerden biri. Evet, Rocky Balboa'nın bornozu. 1976'dan. Michael Jordan'ın 1996-1997 sezonunda giydiği forması. 1900 yılından at arabası. 1903'ten bir araba. Evet, müzeden çıktık. Arkamda gördüğünüz meclis binasına yürüyorduk ama tadilatta olduğunu öğrendik. O yüzden biz de yürümeyelim o kadar bari dedik. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Çok acıktık, çok yorulduk. Biz yemeğimizi yedik. Şimdi yeni yılı kutlayacağız. Bunun için sokak partilerine geldik. O yüzden böyle eldiven giydim, şapka giydim. Böyle topuklu ayakkabı falan yok. Şık elbise de yok. Böyle aglarımla falan sokaklarda geziyoruz. Bu şekilde kutlayacağız yeni yılı. O yüzden farklı bir deneyim olacak. Biz normalde Buray'la yılbaşını dışarı çıkmayı sevmiyoruz. Evde İlk defa kutlamayı. çıkmış olabiliriz biliyor Evet, musun? evde kutlamayı seviyoruz. Ben hiç hatırlamıyorum sen de böyle. İşte evdeyiz. Evet. Evde kutluyoruz genelde. Evde yemek hazırlıyoruz. Tabii sokakta olduğu için partiler adım başı polis var. Güvenlik sağlıyorlar.
Ne kadar var yeni yıla girmemize, yani kaç dakikamız var? Yarım saat falan mı? Yarım saat sonra yeni yıla gidiyoruz. Ela, Ela bir gel. gelir misin? Ela, Buran'ın ortağının kızı ve kendisi 3 dil konuşuyor. Hatta daha fazla. Evet, bir de şimdi Portekizce öğreniyor. İspanyolca, Türkçe, İngilizce. 3 dilde iyi yıllar diler misin? Olur. Söyle. Önce Türkçe. Yeni yılın kutlu olsun. Şimdi İspanyolca. Feliz Año Nuevo. Şimdi İngilizce. Happy New Year. Bir de Portekizce. Feliz Ano Novo. Evet, 2 dakika sonra yeni yıla giriyoruz Ceyda. Evet, gelsin şu yeni yıl, donuyorum soğukta. Donarak geliyoruz. Bütün yıl Florida'da yaşayacağız herhalde. Oldu mu? Girdik yeni yıla. Mutlu yıllar herkese. Mutlu yıllar. Herkesin dileklerinin olduğu bir yıl diliyorum. Evet, hayat bitti. Ama ben görünmüyorum. Saat 2 bile olmadan bütün hayat bitti. 1.45 saat. 1.45'te bütün sokak boşaldı. Eskişehir olduğu için böyle çok güzel tarihi binalar falan var yani. Benim hoşuma gidiyor ama tabii hayat boşaldı. Biraz daha eğlenebilirdik. Ben daha doyamadım eğlenmeye. Bence güzel bir tatil yaptık. Güzel de, böyle keyifli de bir yeni yıla girdik. Amerika'da yeni yıl çok böyle, herhalde burada Christmas falan olduğu için yeni yıl öyle Avrupa'daki veya Türkiye'deki gibi Evet. öyle çok büyük coşkulu olmuyor. Yani Amerika'da şöyle, Christmas günü önemli. Çünkü herkes ailece yemek yiyorlar. İşte kiliselere gidip dua ediyorlar. Asıl onların Christmas'ı önemli. Yılbaşı eğlence olarak bakıyorlar. Dediğin Ama gibi öyle böyle Avrupa'da çok daha çok önemli değil eğlence yani. var. Ama burada en önemli günleri Christmas. Tatilin en güzel yerindeyiz arkadaşlar. Yeni yılın ilk sabahında size bir sürprizimiz var. Evet, ve çok gurur verici bir Çok anlamlı bir yere geldik. sürpriz. 2023'ün hediyesi oldu bize buraya gelmemiz. Döndürüyorum. Benle beraber dön Ceyda. Atatürk'ün heykeline geldik arkadaşlar. Evet. Arkamızda gördüğünüz bina da Türk Büyükelçilik konutu. 1932 yılında kiralanmış. 1936 yılında da Atatürk'ün yönetiminde satın alınmış. Burada da 2013 yılında yapılmış bir Atatürk heykeli var. Elinde nutuk Evet. tutuyor. Bir de Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sözünü arkaya yazmışlar. Peace at home, peace in the world diye arkasına yazmışlar. Atam her zamanki gibi çok şık. Ayakkabıları, ceketi, kravatı. Çok da güzel bir heykel bence. Çok güzel bir heykel. Ve çok güzel, yani gurur verici bir his burada Evet. olmak. Biraz ileride Winston Churchill'in heykeli varmış. Atam İngilizleri burada da rahat bırakmıyor. Hemen yanlarında heykeli var. Önce bozguna uğratıyor Çanakkale'de. Daha sonra Churchill'in ne kadar büyük bir Atatürk hayranı olduğunu biliyoruz zaten. Aynı sokakta iki dünya liderinin heykeli var. Heykeli var. Evet, buradan başka bir iki yere daha gideceğiz. Bugün müzelerin birçoğu kapalı. Zaten pek enerjimiz de kalmadı. 4 gündür yürüyoruz. Gerçekten düz taban oldum arkadaşlar. Şimdi Indian American, yani Kızılderili Müzesi'ne geldik. Binanın girişi oldukça görkemli. Gelir gelmez Ceyda oturdu. Çok mu yoruldun Ceyda? Hadi gezeceğiz. ...1880'den 1860 yılı. Danslarda ve festivallerde takılan maskeler aynı zamanda da sağlık bulmak için takılan maskeler, sağlık verdiğine inanılan maskeler bazıları. Burada daha kışlık bölgede yaşayanların eski mi kıyafetleri gibi? Daha kışlık bölgede yaşayanların kostümleri. Kar ayakkabıları herhalde, karda kaymamak için. Kızılderili Müzesi'nde aradığımızı bulamadık bence. Evet. Bina çok büyük ama gezilecek yerleri çok ufak. Çok fazla bir şey yoktu. Biz şimdi gireceğimiz müze de Uzay ve Havacılık Müzesi. Acaba videonun ismini Washington'ın müzeleri diye mi değiştirsek? 3 gündür hayatımda hiç bu kadar çok peş peşe müze gezmemiştim. Müzelerde 3 gün. Gerçekten öyle yani. Yarım saat böyle bekleyeceğiz. Oturuyoruz biz de kapının önünde. Yarım saat sonra müzemizde görüşürüz. Evet, Havacılık ve Uzay Müzesi'ne girdik. Zaten bahsetmiştik, kapısının önünde oturuyorduk, dinlendik. Sıra geldi, girdik. Şimdi gezeceğiz. Çok heyecanlıyım çünkü çok güzel şeyler var. O yüzden Çok güzel gözüküyor hakikaten.
Evet, Ay'a yolculukla başlayalım mı? Başlayalım. Destination Moon. 1961 yılında Alan Shepard ilk uzaya çıkan Amerikalıymış ve bu kapsülün adı Freedom 7. Yani uzaya çıkmayı bırak, şunun içinde bir saat otur deseler insan klostrofobiden ölür. 1961 yılında insanlardan önce ilk şempanzeyi yolluyorlar. Çünkü insanlara en yakın tepkileri veren canlılar olduğu için yanına da muzla su göndermişler. İlk giden şempanze. Neil Armstrong'un ay yürüyüşünde giydiği kostümü. Apollo 11'de. Apollo 11'de. İşte Ay'a gidip gelen kapsül. Bu da alındığı yer. Yani bu arada gerçek, maketini yapıp koymamışlar Tabii müzeye, gerçek. benzeri değil, gerçek arkadaşlar. Uzayda yenilen yemekler, ton balığı salatası, tavuk yemeği, puding, greyfurtlu bir içecek, kahve, şekerli ve kremalı. Apollo 11'den. Ceyda bak, bunlar tuvalet. Bunların içine tuvaletlerini yapıyorlar, kapatıyorlar ondan Bu da sonra. sağlık kiti, ilaçlar, iğneler. İndikten sonra 48 saat hayatta kalabilmek için eğer tahmin edilmedik bir alana inerlerse dünyada hayatta kalabilmek için bir survival kit, yani yaşam çantası. İnsanların uçan araba hayali çok eski yere dayanıyor. Bu 1945 yılında hem araba hem uçak. Arka tarafında kanadını görüyorsunuz. Şuranın içine giriyor. Pervanesinin yanına taktığı zaman da araba olarak kullanılıyor. Ama hiçbir zaman markete hazır hale gelememiş ve bir üretim modeli yapılmamış, tek model olarak kalmış. Ne yapıyorsun? Uçuyorum. Uçak mı uçuruyorsun? 1912 model bir uçak uçuruyorum. Wright Brothers uçaklarını tasarlarken bisikletten örnek almışlar. Hafif ve merkezi dengesinin ortada olması, hafif ama güçlü maddelerden olması, motorunun zincir sistemiyle çalışması gibi bisikletten ilham alarak, bisiklet tasarımları üzerine çalışarak ilk uçağı yapmışlar. Benim çok ilgimi çekti. Panam'ın sahibi 1936 yılında Boeing'ten Atlantik'i geçebilecek deniz uçağı istiyor. Ve şurası esas ilgimi çeken olay. Tabii o zaman GPS sistemi bu kadar gelişmediği için bir harita mühendisi var ve uçağın konumunu belirlemek için masasında çalışıyor. Georgetown'a geldik. Çok güzel bir sokak, çok güzel caddesi var yürüyüş yapmak için. Ama burayı göstermek istiyorum. Çok güzel. Böyle küçük küçük yan yana böyle evler var. Eski şehir olduğu için de hiç böyle Amerika gibi değil yani. Bayağı keyifli. Dün tam açıklama yapamadık. Hem çok soğuktu. Hem yılbaşını kutladık. Yeni yıla girdik. Ben havai fişeklere karşıyım gerçekten. Ben de. Çok karşıyım. Çünkü hayvanlar korkuyor. Bazıları ölebiliyor. O yüzden hayvanlar için çok tehlikeli ve zararlı bir olay. Artık bence günümüz dünyada bunları dijital de yapabiliriz. Yani lazerlerle de Dronlarla yapıyorlar yapabiliriz. artık. Dronlarla yapabiliriz. Yani bunları yapmak hem hayvanlara zarar veriyor arkadaşlar. O yüzden dün gittiğimiz yerde vardı havai fişek ama biz çekmedik. Evet, yani biraz böyle bir çektik, ondan sonra geri kalanını göstermek istemedik. Bizim elimizde Biz de değil. izlemedik. Yani ben zaten çok sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum havai fişekleri. Hiçbir zaman da sevmedim. Dün de gittiğimiz yerde oldu ama dediğim gibi sadece biz yılbaşına girdik burayla ve kapattım videoyu. Şuraya bak. Rengin güzelliğine bak. Bunu herhalde yeni restore Çalayım mı? etmişler. Çaya geldim, merhaba. İyi ama çok şık yani. Bak yepyeni duruyor. Evet, Aslında ana caddeye geldik. cadde bizim bildiğin Bağdat Caddesi gibi sağlı sollu. Bağdat Caddesi'nin yenilenmemiş hali, eski böyle orijinal halinde kalmış hali bana göre böyle kalması da çok daha iyi bir şey. Bakar mısınız şuranın güzelliğine? Yani burası 1900'lerin başında, 1800'lerde neyse şu anda da aynı şekilde. Bütün dünya markalarının mağazaları var ve binalara saygı duyarak, dışında bir şey değiştirmeyerek kendi mağazalarını açmışlar. Dolayısıyla bu caddede bu kadar herkesin uğradığı, Washington'a gelen herkesin mutlaka geldiği, Georgetown'a gelen herkesin geldiği güzel bir cadde olarak kalmış. Buyurun arkadaşlar. Burası bir banka binası. Banka şubesi. Sokağın geri kalanını da şöyle bir göstereyim.
O zaman ben ne diyorum arkadaşlar, bizi takip etmeyi unutmayın. Bol bol kalpler göndermeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Instagram sayfalarımızı alta yazıyoruz. Bizi oradan takip etmeyi unutmayın. Oradan da sık sık paylaşımlar yapıyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Hepinize nice mutlu yıllar. Herkesin dilekleri 2023'te gerçekleşsin.